Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu metal tepsiyi değiştireceğiz bu videoda. Arkadaşımın tepsisiydi ve kararmaların olduğunu söyledi. Ne yaparsa yapsın bunlar açılmamış. Ben de kolları sıvadım ve çalışmaya başladım. Pirinç dekopaj kağıdı yapıştırmak istedim. Bunun için Line Art'ın böyle bir serisi var. Oradan daha önce aldığım bir dekopaj kağıdı. Bunu önce kalemle çizerek nasıl keseceğimi belirledim. Dalgalı bir şekilde kesmek istedim. Bu şekilde böyle yani dümdüz yapmadım. Bir de orta yerlerinde bir çıkıntı kısmı var tepsinin. O yüzden de oralara gelen kısımları hafif içeri doğru oyuk yaptım ve işaretlediğim yerden keserek dekopaj kağıdımı hazırladım. Dekopaj kağıdımı yerleştirmeden önce metal tepsimi Multi-Surface boyayla alt kısmını boyayacağım. Kağıdın kenarlarını belirledim kaba hatlarıyla ve bu kısımları kemik rengine boyadım. Direkt metalin üzerine yapıştırmak istemedim kağıdımı. Desenler ve renkler daha iyi ortaya çıksın diye. Tamamen tepsimi boyadım. Multi-Surface boya metal tepside çok iyi tutunuyor. Rich'in boyasını kullandım. Kemik rengi. 2 kat boyadım. Kuruduktan sonra bir gün bekledim. Kuruduktan sonra tutkalla dekopaj kağıdımı yapıştırdım. Dekopaj tutkalı da kullanabilirsiniz. Ben çiçek tutkalını sulandırarak kullandım. Bunu bütün çalışmalarımda kullanıyorum. Bir sorun olmuyor. Alt tarafını tutkal sürdüm. Daha sonra kağıdı yapıştırdıktan sonra üst tarafına sürüyorum. 3 aşamada yapıştırdım. Karışmasın diye. Şimdi kenar kısımlarını kendi hazırladığım yeşil tonunda bir renge boyayacağım. Nane yeşili ile Rich'in kese kağıdı rengini karıştırdım ve ortaya hoş bir yeşil tonu çıktı. Bu tonu siz İstediğiniz gibi seçebilirsiniz. Yeşilin bir tonu ya da mavinin bir tonu da olabilir. Ya da benim gibi karıştırarak böyle bir ton elde edebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde kağıdımın üzerine gelmemesine dikkat ederek yeşil rengimi boyuyorum şu anda. Evet, her tarafını boyadım. 2 kat boyayalım. Sıyrılmalar olmasın diye. Daha sonra tepsinizi tüm işlemler bittikten sonra tam olarak 21 gün bekletelim. Bu boyanın tam olarak bir süresi var. Yani çıkmaması için kemikleşme süresi de deniyor. Evet, ön tarafı bitirdikten sonra arka tarafını da yine aynı şekilde 2 kat olmak üzere boyadım. Şimdi ben daha önce videoyu çekmeden önce deneme çalışması yaparak en güzelini bulmaya çalışıyorum. Birkaç yerde tonlar denedim ve bu şekilde üzerine Burr rengiyle sürsil yaptığımda daha güzel bir ton çıktı ortaya. Burr glazing medium rengiyle Burr rengini glazing medium'la karıştırdım. Glazing medium nedir? Boyanın çabuk kurumasını önler bu medium. Bunu sürüp daha sonra kuru bezle sildim. Tüm yeşil olan yerlere uyguladım aslında. Kenar kısımlarına motifler var, gördüğünüz gibi çiçek motifleri. Buraya biraz daha fazla uyguladım. Yeşilin olduğu her yere ben bu çalışmayı
yaptım. Siz eğer kahve tonunun biraz daha fazla olmasını istiyorsanız bu şekilde fırça üzerinde çok hafif boya alarak boyayı fazlasını mutlaka bir bezin üzerine ya da peçetenin üzerine alalım. Onlarla bu şekilde hafif hafif süpürmeler yaparak kahve rengi oranını arttırabilirsiniz. Arka tarafını da uyum sağlaması için yine yeşil rengini bu şekilde süngerle silerek arka tarafını da ön tarafıyla uyumlu hale getirdim. Bu şekilde oldu. Evet, şimdi eskitmem bittikten sonra artık sıra kenar kısımlarını gold rengini uygulamaya geldi. Ben antik gold kullandım burada Cadence'in. Şimdi bu neden direkt metalin üzerine boyamadım? Çünkü bu gold renk kendini belli etmedi. Önce multi-surface boyayı alttan sürüp üstüne bu şekilde gold boya kullandığınızda daha hoş bir görüntü elde ediyorsunuz. Daha sonradan da dekopaj kağıdının etrafını da bu şekilde yine antik gold rengimle ince bir şerit yaptım. Kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayınız lütfen. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni yapmanızı ve zil simgesine tıklayarak bildirimleri açmanızı rica ediyorum. En son çalışmamı vernik yaparak sonlandırdım. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Vernik işlemini bir hafta sonra yapmanızı tavsiye ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.